Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz kız bebeklerimiz için olan bu şirin yeleği bugün sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Bakın modeli yaptığımız zaman çok kolaymış diyeceksiniz. Robamız yuvarlak roba halinde oluyor. Roba bitiminde istediğimiz ölçüde robayı hazırladıktan sonra roba bitiminde modelimizi yerleştiriyoruz. Modelden itibaren de istediğimiz ölçüye gövde boyu gelesiye kadar örüyoruz. Daha sonra bu kenar dilimlerini ve kol altındaki bu dilimleri yaparak yeleğimizin örgüsünü bitiriyoruz. Son olarak da roba kısmına 3 adet düğme dikiyorum ben. Siz kaç adet dikecekseniz ona göre düğmelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde tamamını da düğmeli yapabilirsiniz. Tercih size kalmış bir şey. Bugünkü yapacağımız yelek 6-12 aylık kız bebekler için arkadaşlar. Bu yeleğimiz için çok bir malzemeye ihtiyacımız yok. Bir adet İp yeterli. 0-1 yaş arası bebekler için bir tane 100 gramlık ip yeterli oluyor. Tığ ipinizin kalınlığına göre seçebilirsiniz. Bugün ben 3,5 milimlik bir tığ kullanıyorum. Değişik dikiş malzemeleri ve 3 adet düğmeye ihtiyacımız var. Malzemelerimizi hazırlayalım. Hep birlikte yeleğimizin yapımına robadan başlayarak devam edelim. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Yuvarlak robamızın yapımına zinciri çekerek başlıyoruz. 62 tane zincir çektim ben. 3 adet de dönüş için zincir çekiyorum. 1 2 3 ipi tığımın üzerine alıyorum. 1 2 3 gözenek atlayıp 4. gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneğe de trabzan yapıyorum. Zincirlerin üzerine ikili trabzanlar uygulayarak tamamlıyorum. Ve son trabzanımı da yaptım. Toplam 62 adet trabzan yaptık. Bu şekilde düz bir şekilde hiç arttırma eksiltme yapmadan 62 tane trabzanı elde ettik. Bir zincir çekiyorum. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sırada ilk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. İkinci gözeneğe ikinci trabzanı yapıyorum. Üçüncü gözeneğe yine trabzan yapıyorum. Bu sırada arttırmalara başlayacağız artık. Bu 3 trabzan yelek bitesiye kadar devam edecek kenar sıralarında. Diğer tarafta da 3 trabzanı yelek bitesiye kadar devam ettireceğiz ön pat olarak. Hemen yanındaki gözeneğe geçiyorum. Bir aynı gözeneğe tekrar batarak arttırma yapıyorum. 1 2 3 trabzan yapıyorum yan yana. 4. trabzanı yapıyorum. Aynı gözeneğe bir daha yapıyorum. Bir arttırma daha yaptık. 3 trabzan yapıyorum yan yana. 4. trabzanı yapıyorum.
Dördüncü trabzana aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün trabzanların üzerine aralarda 3 trabzan, dördüncüde birer tane arttırma yaparak tamamlayalım. Bakıyorum hemen sonda 1, 2, 3, 4 trabzanım kaldı. Hemen buna batıyorum. Bakın bu sırada sonda 2 trabzandan sonra bir arttırma yaptım. Öyle denk geldi. Sizin de 3 tane denk geldiyse 3 tane atlayacaksınız. Arttırmaların arasında 3'er adet trabzan atlıyoruz. Bu sıra sonunda 2 trabzan denk geldi. 2 trabzan atladım. Takip eden sondaki 3 trabzanı trabzan olarak örüyorum. Sondaki 3 zincir çekmiştik geriye dönerken. Ona da trabzan uyguladım bakın. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe trabzan yapıyorum. Üçüncü sıramıza geçtik. İlk 3 trabzanı olduğu gibi yapıyorum. Bakın 3 trabzanı yaptık. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe trabzan yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Geride atladığımız gözeneğe batıp trabzan yapıyorum. Bakın burada çapraz bir görüntü elde ettik. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe geçiyorum. İpi tığımın üzerine alıp atladığım gözeneğe geri dönüp batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Alıp geriye dönüp trabzanımı yapıyorum. Bir atlıyorum. Geride atladığım trabzana trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Bir gözenek atlayacağız. Zincir çekme yok. Geride atladığımız trabzana trabzan yapacağız. Sıra sonunda 3 adet trabzan kaldı. Bunların üçünün tepe noktasına 3 adet trabzan uyguluyorum. Bakın robamızın şekli bu şekil oldu. Hemen bir bakalım masa üzerinde. İlk sıramızı düz trabzanlar yaptık. İkinci sıra trabzanlarımızda 3 trabzandan sonra bir arttırma yaptık. Aralarında 3'er adet trabzanı tek, dördüncü trabzanları arttırma işlemi uyguladık. Üçüncü sıramızda baştan 3
trabzanı trabzan olarak uyguladık. Bir gözenek atlayıp trabzan yaptık. Geriye atladığımız trabzanın üzerinden yeniden trabzanlar yaptık. Bu sırayı bu şekilde tamamladık. Sıra sonunda 3 trabzanımızı uyguladık yine aynı başlangıçta yaptığımız gibi. Bu robamız arttırmalar yaptıkça yuvarlak bir şekil olacaktır. Şimdi 4. sıramızdayız. 4. sıramızda bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bir trabzan uyguluyorum. Hemen yandakine de bir trabzan yapıyorum. 3 trabzandan sonra bakın 4. trabzana batıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yaparak arttırma işlemi yapıyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. Ard arda 4. trabzanı yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 trabzanı yaptım. 4.'yü yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 trabzan, 4. trabzanlarda arttırmalar yaparak devam ediyoruz. Sıra sonundaki son arttırmamı yaptım. 1 2 3 trabzanımı sabit olarak yaptım sıra sonuna. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Bir üst sıraya trabzan yaparak çıkıyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe bir trabzan uyguluyorum. Geriye dönüyorum. Atladığım trabzana bir trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Geriye dönüp trabzan yapıyorum atladığım trabzanın üzerine. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Bakın bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki sırada trabzan yapacağız. Sırayı tamamen 3 trabzan, 4. trabzanda arttırma şeklinde. Daha sonra yeniden bu bir atla bir geriye dön trabzanı yapıyoruz. Çapraz duruyor bakın görüntüleri. Trabzanlar birbirine çapraz şekilde duruyor. Bu şekilde bu modelden 4 sıra olasıya kadar robamıza devam edelim. Roba bitiminde yeleğimizin modellerini yerleştirelim birlikte. 4 sıra modeli yerleştirerek trabzanlarda arttırmalarla birlikte roba ölçümü bitirdim. Ayırma işlemlerimi de yaptım.
bu yuvarlak robada nasıl ayırma yaptığımızı size kısaca anlatmak istiyorum. Yuvarlak robalarda kolları gövdelerden ayırmak için bu en son çevresindeki trabzan sayılarını sayıyoruz. Çıkan trabzan sayılarını 4 eşit parçaya bölüyoruz. Bir eşit parçası önlerin toplamı, birer tane kol, bir de arka olmak üzere, arka, kol, ön olmak üzere toplam 4 eşit parçaya bölüyoruz. Çıkan sayılar da bizim ayırma noktalarımız oluyor. Benim 174 adet trabzanım var son sıramda. Bu 174 adedi başlardaki 3 trabzanı çıkartıyorum. Patlarımız çünkü bunlar ön patlar. Bu 3 trabzan, 3 burada, 3 burada toplam 6 adet trabzanı bu 74 adet trabzandan çıkarıyorum. 168 trabzan kalıyor bana. 168 trabzanı 4'e böldüğüm zaman 42 adet trabzan elde ediyorum. 42 arkada, 42 önlerin toplamında, her iki kolda da 42'şer adet trabzan olması gerekiyor. Önler 42'yi 2'ye böldüğümüz zaman önleri 21 adet kalıyor. 3 de trabzanımız vardı. Baştaki trabzanla birlikte 24 trabzan işaretliyoruz. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24. trabzanımı işaretliyorum. Aynı şekilde 24 trabzanda buradan işaretliyorum. 42 trabzanda kollara işaretliyorum. 42 burada, 42 bu kolda olmak üzere her bir kola 42'şer tane trabzan işaretliyorum. Arda kalan 42 trabzanda arkamız olacak. Buna göre hesabımızı yaptıysak modelimizin yerleşimine geçip robamızı artık ayırabiliriz. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Trabzan yaparak ilk baştaki 3 trabzanı trabzan olarak yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bakın bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekip aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıp bir V şekli elde ediyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir, iki gözenek atlayıp üçüncü gözeneğe trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekip aynı gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. Bir, iki gözenek atlayıp üçüncüye geçiyorum. İki zincir çekip aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bakıyorum toplam 2, 4, 6, 7 model yerleştirdik. İşaretimi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Koldaki payları işaretli yerden atlayıp arkayı işaretlediğimiz bakın bu noktaya trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekip aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bir, iki atlayıp üçüncü gözeneğe trabzan yapıyorum.
Kol işaretleyelim noktaya geldik. Modelimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Koldaki işaretli noktaları atlayıp ön parçaya ilk trabzanımı yapıyorum. 1-2 zincir çekip aynı gözeneğin içerisine batıyorum. 1-2 atlayıp model yapıyorum. Diğer ön parçada bakıyorum. 2, 4, 6, 7 model yerleştirmesi yapmışım. Burada da aynı şekilde 7 model yerleştireceğiz. Baştan 1, 2, 3 trabzanı sayıyorum. Bir atlayıp arttırma işlemli model yerleştirmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde eşit geliyor bakın. 1, 2 gözenek atlayıp model yerleştiriyorum. 1, 2 atlayıp trabzan yapıp model yuvası oluşturuyorum. 1, 2 atlayıp 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1, 2 atla. Üçüncüye 1, 2 zincir çek. Bir trabzan yap. Bir atlıyoruz. Sıra sonunda da sıra başında olduğu gibi 3 trabzanımızı sabit yapıyoruz. Bu şekilde de roba ayırma işlemimizi bitirdik. Şu şekilde bakın. Yuvarlak bir şekil oluşuyor. Bir de bu şekilde görelim. Kollarımızın yerleri belli oldu. Kollarımızın ucuna daha sonra dilim modeli uygulayacağız. Şimdi gövdedeki modelimizi uygulayalım. Modelimizi yerleştirme işlemine geçelim. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. İlk baştaki 3 trabzanı yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Hiç zincir çekmeden ilk yuvanın içerisine 1, 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. 1, 2 trabzan, bir zincir, 1, 2 trabzan. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Öndeki yuvaların hepsine bakın. Modelimi yerleştirdim. Arkaya geçmeden önce kol altında bir zincir çektiğimiz bir nokta vardı. Orada o zincirin içerisine bakın bir trabzan yapıyorum. 2 trabzan yaptım. Bir model daha yerleştiriyoruz. Kol altında
Biraz dökümlü dursun diye. Hemen arkadaki yuvalara geçiyorum. Bakın 1, 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Diğer yuvaya geçiyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Diğer kol altına kadar bu şekilde modellerimizi yuvalara yerleştirelim. Arkadaki son yuvamı yerleştiriyorum. 1, 2 trabzan çektim. İpi tığımın üzerine aldım. Bu kol altındaki bir zincirlik noktaya da bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. 2 trabzan daha yapıyorum. Bu kol altına da bir model yerleştirmiş olduk. Diğer ön parçaya geçiyorum. Yuvalara aynı şekilde yerleştiriyorum trabzanlarımı. Ön parçadaki son yuvaya modellerimi yerleştiriyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Sıra sonundaki 3 trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Hemen bir modelimizin yerleşimine bakalım. Bu şekilde modellerimizi de yerleştirmiş olduk. Şimdi hemen takip eden sıraya geçelim. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya trabzan yaparak çıkıyorum. İlk 3 trabzanı yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Modelimizi yapmıştık. Bir alt sırada 2 trabzan, arada bir zincir. Bu 2 trabzan arasındaki bir zincire bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekip aynı yuvaya bir daha batıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın bir sonraki modele 1, 2 zincir çekip aynı gözeneğin içerisine bir daha batıyorum. Kol altındaki modelin içerisine de aynı şekilde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum.
işaret iğnelerimi çıkartayım. Onlara ihtiyaç kalmadı artık. Artık yeleğimizin modeli bu şekilde devam edecek. İstediğimiz ölçüye gelesiye kadar bu şekilde devam edelim. Bir sıra bu V şeklini yapıyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. İkinci sırada da hazırlamış olduğumuz bu V şeklindeki yuvaların içerisine 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yaparak yeleğimizin boyunu bitirelim. Kenar kısmını birlikte çevirelim. Yeleğimizin benim için gerekli olan yükseklik ölçüsünü bitirerek ben geldim. Şimdi bu uç kısımlarındaki dilimli kısımları yapalım. Benim yelek boyumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 model yerleştirdim. Son V şekli yuvalarda bıraktım. Şimdi bu V şeklindeki yuvaların içerisine dilim yapalım. Alıyorum örgümü, bakın düz tarafı bana bakıyor. Burası yeleğimizin düz tarafı bana bakıyor. Hemen bu ilk gözenekle bir kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne batıyorum. Bakın şu yuvadan bir önceki boşluğa sık iğne battım. İpi tığımın üzerine alıyorum. Yuvanın içerisine 5 adet trabzan uyguluyorum. Normal ikili trabzan uyguluyoruz. 5 adet trabzanımızı yaptık. Hemen bu iki yuva arasındaki boşluk var. O boşluğa bir adet sık iğne yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki yuvaya geçiyorum. Onun da içerisine 5 adet trabzan uyguluyorum. Beş trabzanımızı yaptık. Hemen yine iki yuva arasındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne olarak ipi tığımın üzerine alıp bir sonraki yuvaya geçiş yapıyorum. 5 adet trabzan uyguluyorum buna da. Bütün yuvaların içerisine 5'er adet trabzan uyguluyoruz. İki yuva arasındaki boşluğa sık iğne halinde batıyoruz bu sıramızda. Bakın şu şekilde dilimli bir model oluştu. Modelimize de uyum sağladı bu dilim şekli. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Etek ucunda son dilimi yapıyorum. Başlangıçta yaptığımız gibi 3 trabzanla model arasındaki boşluğa batıyorum. İpi yine tığımın üzerine alıyorum. Tam köşeye bir adet dilim yapıyorum yine. Ama bu sefer 5 trabzan değil, daha çok sayıda trabzan yapacağız. 6 tane trabzan yapalım. 6 tane trabzanı yaptım. Hemen bu ön pata geçiyoruz. Ön patın oraya sık iğne halinde batıyorum. Artık ön patlara da dilimlerimizi devam ettireceğiz.
iki trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 trabzanı yaptım. Hemen bir sonrakine geçip sık iğne batıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki yere batıyorum. Buraya da 5 tane trabzan yapıp sık iğne halinde batıyorum. Bu şekilde köşe başına kadar bir gidelim. Etek ucunda uyguladığımızın aynısını burada uyguluyoruz. Bakın yaka noktasına geldik. Burada artık bu boyun çevresini sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Ön patların nasıl göründüğüne bir bakalım. Bakın bu şekilde güzel bir görüntüsü oldu. Diğer ön pata kadar bu şekilde boyun çevresini sık iğne halinde devam edelim. Orada tekrar diğer patta bir dilimlere geçeceğiz. Diğer yaka başında bakın sonuna geldim. Sık iğne yapıyorum. Hemen diğer ön patta bu dilimi hangi sıraya yerleştirdiğime bakıyorum. Bakın bu boşluklu olan sırada, kafesli olan sırada buraya yerleştireceğim. Onun için sık iğnelerime devam ediyorum. Battım. Bakın buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Karşılıklı birbirini eşitlememiz gerekiyor çünkü. Beş trabzanı yaptım. Hemen yanındaki trabzan sırasına sık iğne batıyorum. Tekrar bir sonraki trabzan sırasına 5 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu köşeye kadar gelelim. Köşede yine aynı bu köşede yaptığımız gibi 6 trabzandan oluşan bir dilim yapacağız. Bakın son dilimi yaptım ben. Diğer ön patta da köşeye geldik. Etek ucundaki köşeye. Diğer köşede dönerken 6 tane trabzan yapmıştık. Aynı o noktaya bakın şuraya 6 tane trabzan yapıyoruz. Altı trabzanımızı yaptık. Hemen şu
şuradaki bakın sık iğne battığımız yer vardı. Kaydırma tekniğiyle sıramızı kapatıyoruz ve bitiriyoruz. İpimizi buradan kesebiliriz artık. Bakın bu şekilde çok güzel görünümlü bir ön pat elde ettik. Etek uçları da dilimle modelimize uyumlu olarak. Şimdi bu dilimleri kol uçlarında da uygulayalım. İpimizi alıyoruz. Bakın bu kol altında bir model yapmıştık. Hemen o modeli yaptığımız zincir vardı. Oraya bir tane şu şekilde ipimizi sabitliyoruz. Hemen ipi tığımın üzerine alıyorum. Bakın şu koldaki gördüğüm ilk gözeneğe 5 adet trabzan yapıyorum. İpin ucunu da içinden geçiriyorum ki sağlam dursun. Aynı gözeneğin içerisine 5 adet trabzan yapıyoruz. İpimin ucunu buradan kesebilirim. Bir, iki gözenek atlayıp üçüncü gözeneğe sık iğne batıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir, iki gözenek atlayıp üçüncü gözeneğe 5 adet trabzan yapıyorum. Bakın bir, iki atlıyorum. Üçüncüye yine sık iğne batıyorum. Bu şekilde kolun çevresini bir tamamlayalım. Bakın dilimlerimiz etek ucunda ve ön patta uyguladığımız dilimleri burada da uyguluyoruz. Son 5 trabzanımı da yaptım. Bunu başlangıçta sabitlediğimiz yer vardı. Oraya kaydırma tekniğiyle kapatıyorum ve bitiriyorum. İpimi buradan kesebilirim artık. Bakın bu şekilde kol uçlarının dilimini yaptık. Diğer kol ucunu da ben yaptım. Kol ucunda 2, 4, 6, 8 tane dilim oluştu. Şimdi düğmelerini de dikelim.
bu roba kısımlarına yeleğimizi bitirelim. Yeleğime ince düğmelerinde dikerek geldim ben, bakın. Çok şık oldu, çok güzel oldu. Tam prenses kızlarımıza yaraşır bir yelek yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapması çok kolay. Modelimiz de çok kolay. Hepiniz bunu zevkle yapacaksınızdır. Hemen bitirmiş olduğumuz yeleğin ölçülerini size vermek istiyorum. Bakın, kol altından 26 santim. Yüksekliğini ölçüyorum hemen. Bakın, kol altından yükseklik 20 santim. Hemen arka ortasından yeleğimizin tamamını ölçüyorum. Bakın, 30 santimde yeleğimizin arka ortasının uzunluğu. Düğmelerimizi bakın dikerken ilik yapmadım. Ona dikkat etmişsinizdir. Bu dilimlerin trabzanlarına geçiriyoruz. Bu şekilde çok şık duruyor. Roba kısmına 3 adet düğme yeterli olduğunu düşünüyorum. Siz isterseniz tamamını da 2 tane daha düğme ekleyerek tamamını ön patın düğmeli yapabilirsiniz. Bakın, bu şekilde 3 adet düğmemizi robaya diktim. Ve bu dilimlerin oradaki trabzandan ilik yerine kullanarak geçirdim. Bugün sizlerle 6-12 aylık bebekler için bir yelek yaptım. Siz farklı büyüklüklerde yelek yapmak istiyorsanız bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde değişik aylar için olan standart bebek ölçülerini tablo halinde bulabilirsiniz. Bu tablodaki ölçülere göre bebeğinize yeleği kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu yelek anlatımını beğendiyseniz videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz de Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.